23 Kasım sabahı, berrak ve serin bir atmosferde. 25 derece sıcaklıkta Büyük Penjin adı verilen nehir, Penjinsik körfezine dökülür Okhotsk denizinin başı. Üzerinde asılı duran yoğun bir donmuş sis bulutu körfezin ortası, orada açık suyun varlığını gösteriyordu. Ama nehrin ağzı büyük tümseklerle tamamen tıkanmıştı. Sert yeşil levhalar ve kafası karışmış buz kütleleri, bir güneybatı fırtınası ve en vahşi şekillerde donmuş halde açısal düzensizlik. Gri sisin içinden loş bir şekilde, yüksekte görebiliyorduk karşıdaki uçurum, X şeklindeki yurtların garip hatları Kamenoy Koraks. Sürücülerimiz geyikleri ve kızakları en iyi şekilde karşıya geçirmek için yapabilirlerdi. Binbaşı Dodd ve ben yürüyerek yolumuzu seçerek yola çıktık. Devasa düzensiz berrak yeşil buz bloklarının arasında, eller üzerinde tırmanma ve dizleri devasa dağların üzerinde geniş, derin yarıklara düşüyor. Ve keskin parçalanmış Çevude Fries üzerinde acı bir şekilde sendelemek buzun ağır bir deniz tarafından kırılmış parçaları. Vardı neredeyse diğer tarafa ulaşacakken, Dodd aniden bağırdı, "Ah, Kenan! Burnun tamamen beyaz, karla ovuştur, çabuk." Ben yapmadım, yüzümün geri kalanının da bu sefer beyazlaştığına dair en ufak bir şüphe var. Endişe verici duyuru, burnumu en başından kaybettiğim için Arktik kariyerim çok ciddi bir talihsizlik olurdu. Bir kişiye yetiştim ancak bir avuç kar, keskin buz parçalarıyla karışmış ve duyarsız üyeyi bir parçacık deri kalana kadar ovuşturduğu ucunu sola bıraktım, sonra eldivenimle sürtünmeye devam ettim ta ki kolum ağrıyana kadar. Enerjik tedavi onu kurtaracaksa, ben öyleydim, o sefer kaybetmemeye kararlıydı. Sonunda acı verici bir heyecan hissediyorum, dolanışığımı geri getirerek çabalarımı gevşettim ve yukarı tırmandım. Dodd ve Major'un arkasından dik bir kayalık, Korak köyüne doğru Kamenoy. Yerleşim, her şey kadar devasa bir koleksiyona benziyordu, yarı sarsılmış ve kısılmış ahşap kum saatleri depremle yıpranmış bir durumda. Evler yaklaşık 20 feet boylarında, kaba bir şekilde adlandırılabilirlerdi. Nehir tarafından aşağı indirilmiş sürüklenmiş odun ve şekli sadece kum saatleriyle karşılaştırılabilirdi. Onların yoktu kapılar veya her türlü pencere ve sadece tırmanarak girilebiliyordu. Dışarıdaki bir direğe çıkıp başka bir direğe kayarak tamamen uygulanabilirliği bağlı olan bir giriş şekli altında yanan ateşin yoğunluğu ve hareketliliği üzerine bir şeyler vardı. Duman ve kıvılcımlar, yeterince hoş olmayan olsa da, önemsiz şeylerdi, karşılaştırmalı önemsiz. Bana erken saatlerde söylendiğini hatırlıyorum, bebeklik döneminde, Noel Baba her zaman eve ve bu ifadeyi mantıksızca kabul ettim, çocukluk inancı, bu benzersiz başarıyı asla tam anlayamadım, bir bacadan inmek güvenli bir şekilde yapılabilirdi. Tatmin etmek için kendim, her Noel'de güçlü bir eğilim hissettim, deney yaptı ve bunu ancak değerlendirme nedeniyle engelledi soba borularından. Belki de başarılı olabilirim, diye düşündüm. Ama 8 inçlik bir ocak borusundan bir odaya giriyor ve dar bir ocak kapısı tamamen söz konusu olamazdı. İlk benim ancak Kamenoy'deki bir korak yurtuna girişim tüm benim yerimi çözdü, çocukça zorluklar ve bir eve girme olasılığını kanıtladı Noel Baba'nın benimsemesi gereken tuhaf bir şekilde. Büyük bir vahşi görünümlü kürklü yerlilerden oluşan kalabalık etrafımızda toplanmıştı, köye girdik ve şimdi bize aptalca bir merakla bakıyorlardı. Bir eve girmek için direğe tırmanma denememizi yaptık. Binbaşının rütbesine ve üstün başarılarına saygı dolayısıyla, önce gitmesine izin verdi. Gerçekten çok başarılı oldu, ilk direğe girdi ve yüce bir inançla karanlığa doğru indi. Dar bir baca deliği, içinden duman bulutları dökülüyordu. Ama bu kritik anda, başı hala loşen bir şekilde görünürken. Duman ve cesedi bacada gözden kayboldu, aniden kendine geldi keder. Tırmandığı kütükteki delikler çok küçüktü, ağır kürk botlarla kaplı olan ayak parmaklarını bile itiraf etmeden ve orada, düşmekten korkarak ve tırmanamadan bacada asılı kaldı. Dışarıda, hüzünlü bir sıkıntı tablosu. Gözyaşları kapalı ağzından aktı, duman başını sararken gözleri vardı ve sadece öksürdü ve yardım için bağırmaya çalıştığında boğuluyordu. Sonunda bir yerli içeride, mücadele eden bedeninin ortaya çıkışıyla şaşırarak kendine geldi, yardımını aldı ve onu güvenli bir şekilde yere indirmeyi başardı. Onun deneyiminden faydalanarak, Dodd ve ben delikler vardı. Ama kollarımızı pürüzsüz kütüğün etrafına dolayarak hızla aşağı kaydı ta ki dipte durana kadar. Gözyaşları dolu gözlerimi açtığımda selam verildi, yarım düzine zayıf kişiden uzun,
ZDARO, OVAS, korosuyla birlikte, yağlı yaşlı kadınlar, yükseltilmiş bir platformda bacak bağdaş kurup oturan ateş, kürk kıyafet dikmek. Bir korak yurtunun iç mekanı, yani yerleşik korakların ahşap yurtlarından birinin, tuhaf ve pek de davetkar olmayan bir konu sunuyor uzun süredir alışkanlığa alışmamış birine görünüşkir, duman ve buz gibi bir atmosfer. Tek ışığını alır ve neşesiz, kasvetli bir karakterin hikayesi, yuvarlak delikten, etrafta pencere, kapı ve zeminden 20 feet yükseklikte baca ve içinde delikleri olan yuvarlak bir kütük ile ulaşılan bir baca, ortada dik durur. Kirişler ve kütükler yurtu oluşturan herkes dumandan dolayı parlak bir siyahlığa sahiptir, sürekli içinde oldukları bir durum. Ahşap bir platform, yükseltilmiş yerden yaklaşık 1 feet yükseklikte, 3 taraftan duvarlardan uzanır 6 feet genişliğine kadar uzanır, 8 ya da 10 feet içinde açık bir alan bırakır ateş için ortasında çapı ve devasa bir bakır çaydanlık eriyen kar. Platformda, mahkumlar için yatak dairesi olarak kullanılan 3 veya 4 kare deri pologlar yerleştirilmiştir dumandan sığınaklar, ki bazen neredeyse dayanılmaz hale gelir. Yurtun ortasında yerde küçük bir düz taş dairesi, genellikle üzerinde bir çaydanlık kaynayan şömineyi oluşturur balık veya rengeyi etinden, kurutulmuş somon ile birlikte fok yağı ve bozulmuş yağ, korak ücret faturasını oluşturur. Senin her şeyin görmek veya dokunmak, korak kökeninin ayırt edici işaretlerini taşır, yağ ve sigara içmek. Yurta giren biri olduğunda, baca deliğinin tam tutulması ve ani bir karanlıkla gerçekleşen gerçek ve yukarı bakarken, rengeyi tüylerinin arasından yukarı bakıyorsun, gelen adamın kürk paltosu, direkten inen ince bir çift bacak görüyorsun duman bulutu içinde. Tanıdıklarının bacaklarını yakında öğreniyorsun şekil veya örtü gibi bazı tuhaflıklarla tanınır ve yüzleri, kişisel kimlik aracı olarak kabul edilir, ikincil bir yöntem varsayılır önemi. Ivanın bacaklarının bacadan aşağı indiğini görürsen, bir Ivanın kafasının dumanın içinde bir yerde olduğuna dair ahlaki kesinlik ve Nikolay'ın botları, gökyüzünde cesur bir şekilde beliriyordu giriş deliği, Nikolay'ın kimliğine dair tatmin edici kanıt başı gelirdi. Tabii ki vücudunun o kısmı önce içeri girerse. Bacaklar, bu nedenle, bir korağın yüz ifadesinin en etkileyici özellikleri bunlardır, iç açıdan bakıldığında. Kar yukarı süzülence yurtun yanında, köpeklerin bacaya erişmesi için deliğin etrafında uzanmak, yurtun içine bakmak ve yükselen kaynar balığın kokusunu sindirmekten mükemmel bir zevk alın altındaki devasa çaydanlık. Nadiren de bir binlik içiyorlar en iyi gözlem yeri için kapsamlı serbest dövüş ve sadece haşlanmış somon yemeğini ateşten almaya hazırlanırken, mücadele eden, havlayan bir köpek çaydanlığa inerken, onun zaferli antagonist baca deliğinden aşağıya bakıyor talihsiz kurbanına karşı tatmin edilmiş intikamın rahatlığı. Ey korak, yarı yanmış köpeği ensesinden tutup taşıyor onu bacadan yukarı çıkarır, yurtun kenarından aşağı bir kar yığınını ve sakin bir huzurla balık çorbasını yemek için geri döner bu nedenle köpek ile düzensiz şekilde aromalandırılmış ve koyulaşmıştır tüylerle birlikte. Tüyler, özellikle de rengeyi tüyleri, korak yurtunda pişirilen her şeyin vazgeçilmez malzemeleri ve kısa sürede onlara tam bir kayıtsızlıkla bakmaya başladık. Ne olursa olsun alabileceğimiz önlemleri aldık, kesinlikle bizim yolumuza gireceklerdi. Çay ve çorba ve ısrarla kızarmış etimize sadık kal. Birisi sürekli dışarı çıkmak ya da ateşin üzerinden girmek ve rengeyi derisi baca deliğinden ileri geri kazınan katlar mükemmel bir şekilde kısa gri tüyler bulutu, her şeyin içine süzülen altında yenilebilir bir yapıda. Korak ilk yemeğimiz, bu nedenle, Kamenoy'de hiç tatmin edici değildi. Yerleşimde 20 dakika bile olmamıştık ki, işgal ettiğimiz yurt tamamen durgun ve sert görünümlü insanlarla doluydu benekli geyik derisi giysiler giymiş erkekler, renkli iplikler takmış kulaklarında boncuklar ve 2 feet uzunluğunda ağır bıçaklar taşıyarak bacaklarına bağlanmış kılıflar. Açıkça farklı bir sınıftılar şimdiye kadar gördüğümüz yerlilerden ve vahşi hayvan yüzlerinden bize çok fazla güven vermedi. Ama yakışıklı bir Rus, kısa süre sonra ortaya çıktı ve başı açık bir şekilde yanımıza geldi, eğildi ve kendini Giziga'dan gelen bir kazak olarak tanıttı, buluşmak için gönderildi Rus valisi tarafından o yerde. Önde gelen kurye Lesnoy'den biz 10 gün önce Giziga'ya ulaşmıştık ve vali hemen Kamenoy'de bizimle buluşmak üzere bir kazak göndermişti ve bizi başındaki yerleşim korak köylerinden geçirdi. Penjinsk Körfezi.
Kazak kısa sürede yurtu yerlilerden temizledi ve binbaşı ona ülkenin karakteri hakkında sorular sormaya başladı. Giziga'nın kuzeyi ve batısında, Kamenoy'den Rus'a olan mesafe Anadisk karakolu, kış seyahati için olanaklar ve zaman yolculuk için gerekliydi. Adamların grubunun güvenliği için endişe duyuyordum bunun, baş mühendis tarafından karaya çıkarıldığını varsayıyordu. Ana Dyr nehrinin ağzına doğru, binbaşı Abaz'a doğrudan gitmeyi planlamıştı. Kamenoy'den Anadirs'a onları aramak için ve Doddu göndermek için ve ben de Okhotsk denizi kıyısında batıya doğru Mahud ile buluşmaya gidiyorum ve Bush. Ancak Kazak, bize bir grup adamın Ana Dyr nehri, Giziga'ya köpek kızaklarıyla varmıştı ayrılışını ve Amerikalılardan haber getirmediklerini söylediklerini Anadisk civarında veya nehir üzerinde. Albay Bulkley, Enterprise'ın baş mühendisi, bize söz vermişti, yola çıktığımızda San Francisco'ya bir balina teknesi ile bir grup adam çıkaracağını belirtti. Ya da Ana Dyr nehrinin ağzına yakın bir yerde, sezonun erken saatlerinde nehir üzerinden Anadisk yerleşimine ulaşabileceklerini ve ilk kış yolu ile bizimle iletişimi aç. Bunu Varda açıkça başaramamıştı. Çünkü, eğer bir grup böyle iniş yapmış olsaydı, Anadisk halkı kesinlikle bunun hakkında bir şeyler duymuş olurdu. The Bering Boğazı çevresindeki ülkenin olumsuz koşulları veya şirketin gemilerinin o noktaya ulaştığı sezonun geç olması, muhtemelen orijinalin bu kısmının terk edilmesine neden olmuştu plan. Binbaşı Abaz'a, bir Bering Boğazı yakınlarında bir grup, ama biraz hissetmeden edemedi böyle bir partinin karaya çıkmadığını görünce hayal kırıklığı yaşadı ve sadece 4 adamla 18 yüzü keşfetmek için kaldığını Boğaz ile Amur Nehri arasında kilometrelerce bir arazi vardı. Kazak köpek kızağı bulmakta hiçbir zorluk yaşamayacağını söyledi ve Giziga'daki erkekler ülkenin batı veya kuzeyindeki herhangi bir yerini keşfetmek için o yere ve Rus valisinin bize her türlü şeyi vereceğini söyledi yardım. Bu koşullar altında yapılacak tek şey ilerlemek kalmadı. Kazak, 2 ya da 3 kişide ulaşılabilecek Giziga'ya gittiğini söyledi günler. Kamenoy koraklara bir düzine köpek kızağı sağlamaları emredildi hemen bizi bir sonraki yerleşim olan Şestakova'ya götürmek için ve kısa sürede tüm köy, Kazak'ın denetimi altında görevlendirildi, bagajımızı ve erzaklarımızı geyik kızaklarından aktarırken gezgin koraklar yerleştiklerinin uzun, dar köpek kızaklarına doğru ilişkiler. Eski sürücülerimiz tütün, boncuklarla para aldı ve gösterişli kaliko desenleri ve uzun tartışmadan sonra ve koraklar ile yeni kazakımız arasında yükler hakkında tartışmak Keryov, her şey hazır olarak bildirildi. Gerçi artık neredeyse öğle vakti hava hala bıçak gibi keskindi ve yüzümüzü boğarak ve başlarımız büyük kazmalarda, kendi kızaklarımıza oturduk ve vahşi Kamenoy köpekleri köyden hızla dışarı çıkıp aşağı indiler uçurum, mükemmel bir kar bulutu halinde, sürücülerinin sivri örsteleriyle yükseltilmişti. Binbaşı Dodd ve ben, bilindiği kapalı kızaklarla seyahat ediyorduk. Sibiryalılar, Pavoska olarak ve pervasız sürüş Kamenoy koraklarının bir saatten kısa sürede keşke daha fazla kaçabileceğimiz başka bir ulaşım aracı bulduk. Kaza veya devrilme durumunda kolayca kullanılabilir. Zaten tam olarak kutuya sıkışmıştık, yardım olmadan neredeyse hareket edemeyeceğimiz kadar yüksekti. Pavoskalarımız çok uzun dar tabutlara benziyordu, fok derisiyle kaplıydı, kabin üzerine monte edilmiş ve başından sert bir kaputu ile kaplanmıştı, oturacak kadar büyük. Ağır bir perde kenara bağlanmıştı, bu üst ya da kaputun kaputu ve kötü havada bu kaputu indirebiliyor ve havayı ve uçan karı engellemek için düğmeliydi. Oturduğumuzda bu kızaklarda bacaklarımız uzun tabut şeklindeki uzun tabutun içine itildi, sürücülerin oturduğu kutular, başlarımız ve omuzlarımız fok derisi kapüşonlarının altında korunmuştu. 8 metrelik bir tabut üzerinde hayal et koşucular ve üzerinde bir bushel sepet tutan bir adam vardı ve Sibirya Pavoskası hakkında çok doğru bir fikre sahip olursunuz. Bacaklarımız kutulara sarsılmaz şekilde sabitlenmişti ve bedenlerimiz öyle sıkışmıştı, yastıklar ve ne çıkabiliyorduk ne de dönemediğimiz ağır kürkler tamam. Bu çaresiz durumda tamamen sürücülerimizin yanındaydık. Merhamet, eğer bizi uçurumun kenarından kaydırmayı seçseler dağlarda yapabildiğimiz tek şey gözlerimizi kapatıp takdir tanrısı. Kamenoy şoförüm, 3 saatten kısa sürede 7 kez, 14 çılgın köpek ve dikenli bir sopanın yardımıyla döndü. Pavoskamı tam olarak alt tarafı yukarı çektim,
O pozisyonda sürükledim ta ki kapüşün karla doluydu ve sonra beni başımın üstünde bıraktı, bacaklarım bir kutuda, yüzüm kar yığınında, o ise sigara içiyordu ve dağ yolculuğunun zorlukları üzerine sakin bir şekilde düşündü ve köpek kızaklarının çok yönlülüğü. Bu, Jab'un lanetlemesine yetti büyükanne. Onu tabancayla tehdit ettim ve öfkeyle küfrettim Korak Teogoni'deki tüm kötü ruhlar tarafından, eğer beni üzerse böylece yine din adamlarının yardımı olmadan onu öldürür ve taşırım tüm akrabalarının evlerine yas ve ağıt. Ama işe yaramıyordu. Tabancadan korkacak kadar bilgisi yoktu ve öldürücü tehditlerimi anlayamıyordu. Sadece çömeldi kara ayak bastığında, yanaklarını dumanla kabarmış ve bana aptalca bir hayranlıkla baktı, sanki tek bir türmüşmüş gibiydim vahşi hayvanların garip bir gevezelik eğilimi gösteren ve görünür bir sebep olmadan en saçma şekilde el hareketleri yapar. Sonra, kızak koşucularını buzlamak istediğinde, ki bu da çoğu zaman olurdu saatte 3 kez soğukkanlılıkla Pavoska'yı devirdi, dayadı sivri sopasıyla yukarı kalktı, ben de başımın üstünde durdum, o ise su ve bir parça geyik derisiyle aşağı koştu. Bu nihayet harekete geçti beni umutsuzluğa sürükledim ve uzun süren mücadeleden sonra başarılı oldum tabut şeklindeki kutumdan çıktım ve öfkeyle oturdum duygular ve öldürücü ilimler benim huzursuzluğumun yanında sürücü. Burada korunmasız burnum tekrar donmaya başladı ve zamanım, Şestakova'ya varana kadar, ovuşturma arasında neredeyse eşit bölünmüştü o sorunlu özelliği bir eliyle tutup, diğer eliyle tutunmak ve her ikisiyle birlikte kar yığınlarından kalkıyorum. Tek tatmin olduğum şey, bu bıkkınlık halini görmekti binbaşı ise aptallığı ve çirkinliği yüzünden bu duruma düştü sürücü. Ne zaman devam etmek istese, sürücü durmakta ısrar ederdi sigara içmek istediğinde sürücü devrildi onu ustaca bir kar yığınına çevirdi, yürümek istediğinde özellikle dik bir tepede sürücü köpeklerine bağırdı ve taşıdı. Onu bir çığ gibi dibine indirdi, yakın tehlikede hayat, uyumak istediğinde, sürücü küstah bir şekilde ima etti dışarı çıkıp bir kenardan yürümesi gerektiğini işaret ediyor da, ta ki sonunda binbaşı Keriof'u arayıp anlatmasını sağladı Korak'a açıkça ve kesinlikle, eğer emirlere uymazsa ve daha iyi bir mizah gösterse, kızağına vurulurdu, Giziga'ya götürüldü ve Rus valisine teslim edildi. Ceza. Buna biraz dikkat etti. Ama tüm sürücülerimiz daha önce hiç karşılaşmadığımız küstah bir kaba tavırsızlık sergiledi. Sibirya'yı ve bu çok kışkırtıcıydı. Binbaşı şöyle ilan etti hattımız inşaat aşamasında olmalı ve onun gücü olmalı bunu yapacak kadar iyi olduğunda, Kamenoy Koraklara bir ders verecekti yakında unutmayacaktı. Tüm öğleden sonra boyunca kırık bir ülkede mükemmel bir şekilde seyahat ettik bitki örtüsünün yoksundu, bu bitkiler çıplak beyaz bir sıra arasında uzanıyordu dağlar ve deniz, ve karanlık olmadan hemen önce yerleşim yerine ulaştı. Şestakova, kıyıda, küçük bir ormanlık dere. Köpeklerimizi dinlendirmek için sadece birkaç dakika durduk, biz 10 yaşında başka bir Korak köyü olan Mikina ilerliyor batıda kilometrelerce daha ileride, sonunda geceyi orada geçirdik. Mikina, Kamenoy'nin daha küçük ölçekte bir kopyasıydı. Aynı şey vardı kum saati evler, aynı konik balaganlar, ayaklar üzerinde yükseltilmiş ve aynı büyük fok derisi iskeletleri veya okyanus kanoları sahilde sıraya dizildi. Yukarı tırmandık köyün en güzel yurtu, üzerinde bir ölü asılı duruyordu boynunda yeşil çimenlerden bir çelenk olan karın içi sönmüş köpek ve bacadan aşağı kayarak boğulacak kadar dolu sefil bir odaya girdi. Sadece toprak zeminde küçük bir ateşle aydınlanan mavi duman ve çürümüş balık ve çürük yağ kokuyordu. Vyushi'nin kısa süre sonra bir çaydanlığı oldu ateşin üstünde, 20 dakika içinde bacaklarımızı çapraz şekilde oturduk yurtun bir ucundaki yükseltilmiş platformda Türkler kemiriyor sert ekmek ve çay içmek, yaklaşık 20 çirkin, vahşi görünümlü adamlar etrafımızda çömelmiş ve hareketlerimizi izliyordu. The Penjinsik Körfezi'nin yerleşik korakları tartışmasız en kötüdür, Kuzeydoğu'nun en çirkin, en acımasız ve aşağılanmış yerlileri Sibirya. Sayısı 3 veya 400'ü geçmiyor ve yaşıyor deniz kıyısı boyunca 5 farklı yerleşimde, ama bizi onlar yaptırdı Sibirya ve Kamçatka'nın diğer tüm sakinlerinden daha fazla sorun yaşadı birlikte. Başlangıçta birbirleri gibi dolaşan bir hayat sürdüler koraklar, ama bir talihsizlik ya da hastalık nedeniyle geyiklerini kaybettikleri için deniz kıyısında sürüklenmiş ağaçlardan evler inşa ettiler, yerleştiler ve şimdi balıkçılık, fok avlayarak ve Amerikan tarafından öldürülen balina leşlerini avlamak balina avcılığı gemileri, yağdan arındırılmış ve ardından karaya atılmış deniz
Zalimce ve acımasız, herkese karşı küstah, intikamcı, dürüst olmayan ve dürüst olmayan. Gezginlerin her şeyi koraklar ise değiller. Büyük farkın nedenleri yerleşik ve gezgin koraklar çeşitlidir. Öncelikle, eski aile, sıkça ziyaret edilen sabit köylerde yaşamaktadır Rus tüccarlar tarafından ve bu tüccarlar ve Rus köylüler aracılığıyla medeniyetin en kötü zaaflarının çoğunu hiç yaşamadılar erdemlerini. Buna moral bozucu bir etki de eklenmelidir. Yerleşen koraklara rom verip lanet eden Amerikan balina avcıları korkunç hastalıklarla karşılaştılar, bu hastalıklar diyetleriyle daha da kötüleşiyor ve yaşam tarzı. Ruslardan yalan söylemeyi, hile yapmayı öğrendiler ve çalmak ve balina avcılarından rom içmeye ve ahlaksız olmaya. Ayrıca tüm bu kötülükler, sarhoş edici Sibirya beceriğini yiyorlar aşırı miktarlarda ve bu alışkanlık bile zamanla azalır ve her türlü insanı son dereceye kadar vahşice incitmek. Neredeyse hepsinden moral bozucu etkiler, gezgin koraklar hayatlarının doğası. Daha çok zamanlarını açık havada geçiriyorlar, daha sağlıklı ve dengeli fiziksel yapıları vardır, nadiren Rus tüccarları görür veya Rus vodkasını içerler, ama gerçekten genellikle ılımlı, iffetli ve erkeksi alışkanlıklar. Bir doğal sonuç olarak, ahlaki, fiziksel ve daha iyi insanlardırlar. Entelektüel olarak, yerleşik yerlilerin asla olacağı ya da olabileceği kadar. Ben birçok gezgin korak için çok samimi ve içten bir hayranlık duydum. Büyük Sibirya tundralarında buluşurlar ama yerleşik akrabaları Kuzey Asya'da gördüğüm en kötü erkek örnekleri, Bering Boğazı'ndan Ural Dağları'na. Bir deneyimimden öğrendim ki, bu okumasız koraklar tahmin ediyordu bir adam, bildikleriyle değil, onların bilmediği şeyle onların özel ve tuhaf uğraşlarını biliyordu ve ben kararlı, karanlık anlayışlarına rağmen, şunu göstermeye kararlıydılar uygarlık bilgisi evrensel olarak uygulanıyordu ve beyaz adamın, renk açısından dezavantajına rağmen, köpekleri sezgiyle daha iyi sürüyor. Toplamdan daha iyi yüzyılların bilgeliği, gerekirse, evrimleşebileceğini, ahlakının derinliklerinden köpek sürme ilkeleri bilinç. Ancak itiraf etmeliyim ki tam bir araştırma yapmadım kendi fikirlerime dönüş ve bu yüzden faydalanmaktan küçümsemedim yerel deneyimin sonuçlarını, eğer bu deneyimler örtüşüyorsa gerçek ve güzel doğa konusunda kendi inançlarımla köpek sürmekte. Korak sürücümün her hareketini izlemiştim, vardı teorik olarak sivri çubuğun arasına saplama şeklini öğrendim koşucuların kara doğru dikleşmesi, fren görevi görmesi için, hafızaya kazınmış ve boğuk tek heceler, köpek dilinde, sağ ve sol anlamına gelir, şu şekilde başka bir şey ifade eden ama duyduğum birçok başka şey de var köpeklere hitaben ve ruhuma övgü dolu bir memarlık koydum ki korak kadar iyi sürebilirdi, hatta daha iyi sürebilirdi. Deneyimsiz gözüme göre Kaliforniya madencilik hisselerinde para kaybetmek kadar kolaydı. Bununla ilgili bu nedenle, yol iyi ve hava uygun olduğu için, ben hem orijinal hem de edinilmiş fikirlerimi test etmeye kararlıydım pratik. Bunun üzerine korak sürücüme geri dönmesini işaret ettim otur ve bana görev işaretini ver. Gözlemledim. Dudaklarının ifadesi, bana dikenli çubuğu uzatırken bir tür gizli bir alaycı gülümseme, bu da benim çok düşük bir tahminimi gösteriyordu köpek sürme yetenekleri, ama bunu her zaman bilgi olması gerektiği gibi ele aldım cehaletin alaycılarına sessiz bir küçümsemeyle yaklaşmak ve oturma düzeni kemerin arkasında kararsızca kızak üzerine bindim, bağırdım köpekler, hayır. Paşol. Sesim o şaşırtıcı etkiyi yaratamadı bunu önceden tahmin etmiştim. Lider, karamsar, blöf bir Nestor köpek, omzunun üzerinden umursamazca ve çok belirgin bir şekilde baktı temposunu yavaşlattı. Otoriteme karşı ani ve belirgin bir küçümseme köpekler ise korakların tüm alaycılarından daha fazlasını yaptı kendi yeteneğime olan güvenimi sarsıyor. Ama kaynaklarım henüz yoktu bitkin kaldım ve tek hece ve çok heceli kelimeler attım adanmış başlarının önünde bağırdılar, AKH. Teşelma, Proklataya Takaya, Smeitri, ya Tibidam, diye düşünüyor ama hepsi boşuna, köpekler belli ki bu tanımın retorik havai fişeklerine duyarsızdı ve ortaya çıktı daha yavaş yürüyüşle ilgisizliği. Üzerlerine dökülürken sözlü öfkemin son şişesi, dili anlayan Dodd ne kadar dikkatsizce kullandığımı söyledim, yavaşça yaklaştım ve şöyle dedi dikkatsizce, yeni başlayan biri için oldukça iyi küfür ediyorsun. Zemin vardı altım da açıldı, daha az şaşırmalıydım. Yemin ederim, küfür ettiğimi mi demek istemiyorsun? Elbette yaptınız, bir korsan gibi. Sivri çubuğumu hayal kırıklığıyla düşürdüm. Bunlar mı?
Ahlaki bilincimin derinliklerinden geliştirdiğim köpek sürücülüğü ilkeleri, sanki derinliklerden gelmiş gibiydiler. Moral_consciousness. Ne, sen pervasız alçak. Etkileyici bir şekilde bağırdım. Bana bunu sen öğretmedin mi? Tam kelimeler senin. Elbette yaptım, diye utanmadan cevap verdi. Ama sen ne demek istediklerini sormadı. Nasıl telaffuz edileceğini sordun doğru ve sana söyledim. Bilmiyordum ama senin yaptığını biliyordum. Karşılaştırmalı filolojide araştırmalar, birliği kanıtlamaya çalışmak, insan ırkı, yeminlerin kimliğiyle ya da küfür karşılaştırmasıyla Digger Kızılderililerinin meşru olarak Çinliler. Biliyorsun ki kafan, ki bu oldukça iyi bir kafa diğer açılardan, her zaman böyle saçmalıklarla doluydu. Dodd, ben tövbe uyandırmasını amaçladığım bir ciddiyetle gözlemledi. Sert duyarlılıklarıyla, farkında olmadan ihanete uğradım günah işleme ve biraz daha fazla madde olarak olmaz suçluluğumu değiştir. Sana vermek zorunda kaldığım en iyi fikrim var biraz küfür eğitiminden faydalanıyor. Dodd alaycı bir şekilde güldü ve yoluna devam etti. Bu küçük olay heyecanımı oldukça azalttı ve yabancı dil kullanmamda beni çok temkinli yaptı. Korkuyordum en yaygın köpek ifadelerinde harika ifadelerin varlığı ve tek heceli, khta ve hu, bana bunun, sağ ve sol anlamına geldiğine inandığım öğretilmişti. Köpekler, kendi taraflarının ilgisizliğini hemen fark etti şoför, sessizliğimden cesaret aldı ve köpek gibi davrandı durma ve dinlenme eğilimi vardı ki bu durum doğrudan tamamen disiplinliydi ve bunu bir deneyimli sürücü. Otoritemi daha fazlasıyla haklı çıkarmaya kararlıyım zorla önlemler aldım, sivri sopamı bir zıpkın gibi fırlattım. Lider, onu düşürmek ve bende sılıç geçti. Köpek ise akıllıca ondan kaçtı ve yuvarlandı yoldan 10 feet uzakta. Tam o anda 3 ya da 4 çılgın 3. alanın küçük yükselişinden ren geyikleri fırladı 400 yard uzakta, bozkırı derinlere doğru 4 nala geçti dik bir vadi, içinden Mikina Nehri'nin bir kolu geçiyordu. Köpekler, kurt içgüdülerine sadık kalarak, sertçe başladılar, heyecanlı ulumalar peşinde. Sivri sopamı telaşla kavradım. Hızla yanımızdan geçtik, ama ulaşamadık ve oradan geçtik. Tundra, vadiye doğru, kızak yarı yarı bir koşucuya ve sert sastürüji, sastıruu, veya kar yığınlarından geri dönmek eklemlerin hızlı çıkmasını ima eden bir kuvvetle. Korak, ona verdiğimden daha fazla sağduyuyla, birkaç saniye önce kızaktan yuvarlandı ve geriye bir bakış hızla dönen çeşitli kol ve bacak demetini gösteriyordu arkamdaki kar. Ama yıkımın bana bakmasına vaktim yoktu talihsizliğini anmak için. Tüm enerjim adanmıştı yaklaştığımız inanılmaz hızı kontrol etmeye kadar. Vadi, sivri çubuk olmadan tamamen çaresizdim ve uçurumun eşiğine geldiğimiz an. Gözlerimi kapattım, sıkıca tutundum. Eğildi ve atladı. Yaklaşık yarısına doğru iniş aniden dikleşti ve başçı köpek bir tarafa saptı. Kırbaç gibi etrafta dolaş, onu devirip beni vur devasa canlı bir meteor gibi havada derin yumuşak bir sürüklenmeye doğru akıyor altta kar var. En az 18 feet düşmüş olmalıyım. Çünkü ben kendimi tamamen gömdüm, alt uzuvlarım hariç, karın üzerinde beliren bu sinyal zayıf bir kurtarma sinyali verdi. Encüm bağır kürklerle kırmızıdırken, zorlanarak kendimi kurtardım ve sonunda boynumda 3 pint kar ile çıktığımı gördüm merhum şoförümün yuvarlak, alaycı yüzü bana gülümsemesi uçurumun kenarındaki çalılıklar. "Uma," diye bağırdı. "Peki," diye yanıtladı sürüklenmede beline kadar duran kar gibi figür, "Amerikanski neet dobra kayıyor, ha." Amerikalı iyi olmayan sürücü. "Neet sofsem dobra," hüzünlü cevap, ben dışarı çıkarken. Kızak, fark ettim yakınımdaki çalılıklara dolanmıştı ve köpekler hepsi uluyordu. Nakarat, neredeyse kontrolden dolayı vahşi. Şimdiye kadar kendi durumumdan memnundum şu anda tekrar etmek istemediğim ve hiç yapmadığım bir deney yaptım korakların eski pozisyonunu yeniden benimsemesine itiraz ediyordu. Ben koşulların mantığıyla, bilimin köpek sürmek benden daha dikkatli ve samimi bir düşünce gerektiriyordu henüz ona vermişti ve ilk öğretimini dikkatlice incelemeye karar verdim. İlkeleri, korak profesörlerinin açıklamasına rağmen, denemeden önce yine kendi fikirlerimi uygulamaya koymak için. Vadiden açık bozkıra çıkarken geri kalanını gördüm. Grubumuz 1 mil uzakta, hızla Korak köyü Kule'ye doğru ilerliyordu, ile. Kule öğleden sonra geç saatlerde geçtik ve kamp yaptık. Huş, kavak ve kavak ağaçlarından oluşan bir ormanda, Deniztan'ın kıyısında Geceperin Nehri.
Artık Giziga'dan sadece 70 mil uzaktaydık. Aşağıdaki konularda gece Giziga Nehri'nin bir kolunda küçük bir kütük yurta ulaştık, hükümet tarafından yolcuları barınak etmek için burada inşa edilmişti ve 25 Kasım Cuma sabahı saat 11 civarında yakaladık. Kırmızı Kilise Kulesi'nin görülmesi Rus yerleşimi olan Giziga. 3 yıldır seyahat etmeyen kimse yok. Kamçatka gibi bir vahşi doğada uzun aylar, fırtınalarda kamp kurarak ıssız dağların arasında, 3 hafta boyunca dumanlı çadırlarda uyudum, ama Korakların daha dumanlı ve kirli yurtları ve yaşıyordu tamamen mükemmel bir vahşi ya da barbar gibi, hiç kimse yok bunu deneyimledik. Ne mutlu kalplerle olduğumuzu anlayabiliriz. O kırmızı kilise kulesini ve onun uygarlığını memnuniyetle karşıladı tabela. Neredeyse bir ay boyunca her gece yerde uyuyorduk ya da kar, hiç sandalye, masa, yatak ya da ayna görmemişti. Vardı gece ya da gündüz hiç soyunmamıştı ve yüzlerimizi sadece 3 kez yıkmıştık ya da eşit sayıda haftada 4 kez. Kirli ve dumanlıydık. Korak bacalarını tırmanıp inmekten, saçlarımız uzun ve matlaşmıştı kulaklarımızın etrafında, burunlarımızdan ve elmacık kemiklerimizden deri soyulmuştu donmuş olduğu yerde, kumaş paltolarımız ve pantolonlarımız griydi kürklü kuklankalarımızdan geyik tüyleri ve genel olarak şunu sunduk. İnsanların gösterebileceği kadar vahşi ve ihmal edilmiş bir görünüm ve hala daha iyi günlerin kalan izlerini koruyun. Vaktimiz yoktu ancak, tamir etme, eğilimi, köpeklerimiz çılgınca koştu köye büyük bir tepkiyle girdi, bu da bir tepkini uyandırdı 2 ya da 300 diğer köpek boğazından uluma korosu, bizim sürücüler bağırdı, KHTA, KHTA, hu, hu, diye eşitmek ve kar bulutlarını yükseltmek sivri sopalarıyla sokaklarda hızla ilerlerken ve tüm halk sebebini öğrenmek için kapılarına koşarak geldi cehennemle dolu bir fırtınanın için. 15 kızakımız birer ardı gitti köyün içinden hızla geçti ve sonunda büyük bir çift cam pencereleri olan rahat bir ev, düzenlemeler carry-off resepsiyonumuz için hazırlandığını söyledi. Neredeyse bir büyük, düzenli süpürülmüş ve ovulmuş oda, ağır donmuş odamızdan sapmış kürkler, kapı tekrar açıldı ve biraz aceleci bir şekilde içeri koştu, hızlı hareketli, ağır kızıl bıyıklı, hafif saçlı bir adam başı kısa, düzenli kumaş ceket ve pantolon giymişti ve parmaklarında fok yüzükleri olan lekesiz keten bir gömlek var, sade bir yeleğinin düğmesinde altın zincir ve bir baston. Onu hemen tanıdık. İsprevnik yani Rus valisi olarak görev yapıyordu. Dodd ve ben aniden bir aramız oldu odadan kaçmaya çalıştık ama çok geç kaldık ve selam verdik. Zdravstvuyşa ile ziyaretçimiz, dipnot, iyi sağlık veya beyin in sağlık diye Rusça selamladı. Yeterince garip bir şekilde oturduk sandalyeler, dumanlı ellerimizi kızıl ve sarı pamuklarımızla sardık mendiller ve kirli yüzlerimizin canlı bir bilinciyle ve genel olarak kötü niyetli bir görünüm, kendini beğenmiş görünmeye çalıştı ve büyük subaylara yakışan onuru üstlenmek Rus-Amerikan telgraf seferi. Bu acınası bir başarısızlıktı. Biz başka bir şeye benzemeyi başaramadı, sadece gezgin koraklar gibi görünüyordu koşullar azaldı. Ancak İsprevnik bunu fark etmemiş gibi görünüyordu görünüşümüzde herhangi bir alışılmadık şey olsa da, durmaksızın bir şekilde sarsıldı, ne zaman ayrıldın, gibi hızlı ve gergin sorular ateşi Petropavlov. Sadece Amerika'dan mısın? Bir kazak gönderdim. Yaptın mı? Onunla tanışmak mı? Tundraları nasıl geçtin? Koraklarla mı? AKH. O Prokletye koraklar. Saint Petersburg'dan haber var mı? Gelmelisin ve benimle yemek yeme. Şehirde ne kadar kalacaksın? Banyo yapabilirsin şimdi akşam yemeğinden önce. Ay, Ludi. Çok yüksek sesle ve mütlayif. Git ve Ivana banyoyu hızlıca ısıtmasını söyle. AKH Çortye. Vazme. Ve huzursuz küçük adam sonunda tamamen yorgunluktan durdu ve odada gergin bir şekilde yürümeye başladı. Binbaşı ise maceralar, Rusya'dan en son haberleri verdik, planlarımızı açıkladı, seferimizin hedefi, ona Lincoln'un öldürülmesini anlattı, isyanın sonu, Fransız işgalinden en son haberler Meksika, İmparatorluk Sarayı'nın dedikoduları ve bitmek bilmeyen başka haberler 6 aydır bizimle yaşlıydı ama fakirler sürgün edilen İsprevnik hiçbir kelime duymamıştı. İletişimi yoktu Rusya'ya karşı neredeyse 11 ay sonra. Tekrar ısrar ettikten sonra hemen evine gidip yemek yemeye geldi, ardından odaya girdik ve bize yıkanıp giyinme fırsatı verdi. 2 saat sonra, mavi ceketlerin tüm ihtişamıyla pirinç düğmeler ve omuz kazımları, tıraşlı yüzler, nişastalı gömlekler ve cilalı deri botlar, ilk Sibirya keşif grubu, yürüdü İsprevniklere yemek yemeye geçiyoruz.
Tanıştığımız Rus köylüler içgüdüsel olarak buz gibi kürk kapüşonlarını çıkardılar ve hayranlıkla baktılar yanımızdan geçerken, sanki gizemli bir şekilde bir yerden inmiş gibi, bize göksel küre. Bizde kimse kirli, dumanlı olanı fark etmezdi, köye 2 saat önce girmiş yırtıklı serseriler. Kurtlar mavi ve altın kelebeklere dönüşmüştü. Bulduk İsprevnik bizi huzurlu, geniş bir odada bekliyor, medeni bir evin tüm lüksleri. Duvarlar kağıtla kaplanmıştı ve pahalı resimler ve gravürlerle süslenmiş pencereler asılıydı, perdelerle zemin yumuşak, parlak bir tonla kaplanmıştı halı, odanın bir köşesini kaplayan büyük bir ceviz yazı masası, gül ağacı melodeon, ortada ise yemek masası duruyordu, taze bir kumaş, cilalı porselen ve parıldayan gümüşle kaplıydı. Biz bu kadar sıra dışı ve beklenmedik şeyi görünce oldukça hayranlardı muhteşemlik. Kaçınılmaz, 15 damla, birendi ve fütme balık, çavdar ekmeği ve havyardan oluşan öğle yemeği, her zaman Rus yemeği, masaya oturduk ve 1 saat ve 1 dakika geçirdik, yarısı lahana çorbası ve somon çeşitlerini bitirerek turta, geyik kotlası, av, küçük etli turta, puding ve hamur işi, bunlar ardışık olarak önümüze sunuldu ve haberleri tartışırken Kamçatka'nın küçük köylerinden imparatorluk köylerine kadar tüm dünya. Moskova ve Saint Petersburg sarayları. Misafirperver ev sahibimiz sipariş verdi, şampanya ve uzun boylu, ince serin boncuklu Kliket bardakları Sibirya yaşamının ince keselleri üzerine düşünmüştü. Dün oturduk korak çadırında, yerde yere oturdu ve tahtadan rengeyi eti yiyordu, parmaklarımızla yedik ve bugün Rus valisiyle yemek yedik, lüks bir evde, geyik kotletleri, erik pudingi ve şampanya. Fark edilir ama ölçülü bir şey hariç Doğud ve benim bacaklarımızı kıvrıp oturma eğilimimiz yerde, davranışlarımıza inandığım hiçbir şey yoktu. Yakın zamanda yaşadığımız hayatın barbarca özgürlüğünü ve etkilendiğimiz etkilerin moral bozucu karakteri maruz kaldı. Bıçaklarımızı ve çatallarımızı ele aldık, rahatça yudumlardık, şampanya Tanrı'nın kıskançlığını uyandıracak bir zarafetle Chesterfield'ın kendisi. Ama zor bir işti. Geri döndük gibi odamızda üniformalarımızı çıkardık, ayı derisimizi serdik, yere oturdu ve bacaklarını çapraz tutarak üzerine oturdu, bir zevk almak için rahat duman, eski serbest ve kolay tarzda. Yüzlerimiz biraz kirli olsaydık tamamen mutlu olmalıydık. Giziga'daki sonraki 10 günümüz karşılaştırmalı şekilde geçti, tembellik. Hava çok soğuk olmadığında biraz dışarı çıktık, bölgedeki Rus tüccarlardan resmi çağrılar aldı, ziyaret edildi, İsprevnik ve lezzetli, çiçek çayını, içip tüt sülemesini içti, akşamları sigara içiyor ve 3 ay boyunca kendimizi tazminat olarak tazminat altına alıyoruz, zorlu bir hayatın tadını çıkararak, şu gibi hafif zevklerin tadını çıkarmak, küçük köy için uygun bir şey vardı. Ancak bu hoş, amaçsız varoluş, kısa süre sonra binbaşının hazırlanma emriyle sona erdi. Kış seferi ve kendimizi hazır tutarak Kutup Dairesi ya da Okhotsk denizinin batı kıyısı bir anda dikkat. Önerdiğimiz hat için bir güzergahı araştırmaya karar vermişti. Bahar başlamadan önce Bering Boğazı'ndan Amur Nehri'ne kadar ve kaybedilecek zaman yoktu. Toplayabildiğimiz bilgiler Giziga'da ülkenin iç kısmı açısından azdı, süresiz ve tatmin edici değil. Yerel anlatımlara göre, Okhotsk Denizi ile Bering Boğazı arasında sadece 2 yerleşim vardı ve bunların en yakını, Penjina, 400 verst uzaklıktaydı. Aradaki ülke, geçilmez büyük yosun tundralarından oluşuyordu yazın ve tamamen kerestesiz bir ortamda ve o kısmı son yerleşimin kuzeydoğusunda yer alan bu yer tamamen yaşanmaz bir yerdi odun eksikliği nedeniyle. Bir Rus subayı olan Philippius, 1860 kışında burayı keşfetmeye çalışmıştı, ancak bunu başarmıştı, başarısız oldu, aç ve bitkin bir durumda döndü. Giziga ile Azı arasındaki tam mesafe 800 verst, ana Dyr nehrinin sadece 4 ya da 5 yeri olduğu söylenir. Telgraf direkleri için yeterince büyük kereste bulunabiliyordu ve güzergahın büyük bölümünde sadece ara sıra alanlar dışında hiç orman vardı uzan çamdan. Giziga'dan son yerleşime bir yolculuk, Arktik dairesindeki Anadisk, 20 ila 30 arasında yer alırdı. Hava koşullarına göre günler ve o noktadan sonra hiçbir şey yoktu, her koşulda gitme ihtimali. Batı bölgesi Giziga, Okhotsk denizi kıyısında, daha iyiydi, ama çok engebeli ve dağlık bir yerde, yoğun ormanlarla kaplıdır, çam ve kardella. Okhotsk köyü, 800 verst uzaklıkta, köpek kızaklarıyla yaklaşık bir ayda ulaşılabilirdi. Kısacası, bu şöyleydi, alabildiğimiz tüm bilgileri ve bu bize çok fazla ilham vermedi, girişimimizin nihai başarısına büyük güven.
Ay ilk kez görevin büyüklüğünü fark etti. Rus-Amerikan telgraf şirketi bu işi üstlenmişti. Hazır durumdaydık, ama şimdi ve ilk görevimiz açıkça geçmekti. Ülkenin kapsamını ve doğasını belirleyin ve ne olduğunu öğrenin. Eğer varsa, hattımızın inşası için sağlanan olanaklar vardı. Rus yerleşimleri olan Okhotsk ve Giziga ülkeyi böldü. Bering Boğazı ile Amur Nehri arasında neredeyse eşit üçe bölündü. İkisi dağlık ve ormanlık olan bölümler, biri ise karşılaştırmalı derecede düz ve neredeyse çorak. Bu bölümlerden ilki, Amur ile Okhotsk arasında, Mahud ve Bush'a atanmıştı ve onların zaten keşfe dahil olduklarını varsaydık. Diğer iki bölüm, Okhotsk arasındaki tüm bölgeyi kapsıyor ve Bering Boğazı, Major, Doud ve arasında bölünecekti. Keşfedilmemiş bölgenin sözde ıssızlığı göz önüne alındığında Bering Boğazı'nın hemen batısında, ayrılmanın en iyisi düşünülmüştür. İlkbahara kadar, belki başka bir mevsime kadar ölçülmemişti. DNDYR Nehri Partisi'nin vaat edilen işbirliği bizi başarısız etmişti ve daha fazla adam olmadan, binbaşı bu görevi yapmanın uygun olmadığını düşündü. Bu kadar çok ve harika bir bölgenin keşfi kış ortası yolculuğunun önündeki engeller. Kalan mesafe dolayısıyla geçilen yer sadece yaklaşık 1400 verst uzaklıktaydı. Okhotsk'tan Arktik'in hemen güneyindeki Rus karakolu Anadirsa daire. Bir süre düşündükten sonra binbaşı Dodd'u göndermeye karar verdi ve ben de Anadirsa yerlilerden oluşan bir grupla birlikte ve kendi başıma başlayacak Okhotsk yerleşimine giden köpek kızakları, burada buluşmayı beklediği Mahud ve Bush. Bu şekilde içeri girebilmemiz umuluyordu. Kaba ama katlanılır derecede doğru bir sonuç yapmak için 5 aylık bir süreç, hattın neredeyse tamamının ölçümü. Hükümler Petropavlovk'tan getirdiğimiz hepsi tükenmişti, biraz çay, şeker ve birkaç konserve sığır eti hariç. Ama biz Giziga'da 2 veya 3 put elde edildi. Dipnot, 1 put eşittir 36 pound, siyah çavdar ekmeği, 4 ya da 5 donmuş rengeyi, biraz tuz ve bol miktarda yukala veya kurutulmuş balık stoku vardı. Bunlar, bazılarıyla birlikte çay, şeker ve birkaç dondurulmuş süt kek, bizim stokumuzu oluşturuyordu. Erzak. Kendimize ayrıca 6 ya da 8 put da sağladık. Çerkes yaprağı tütünü para yerine kullanılacaktı. Eşit bölünmüş satın alınan küçük boncuk, pipo, bıçak ve ticaret malımız her yerde. Yeni kürk takımları ve her türlü hazırlık 3 kişilik için yapılmış. Arktik iklimde 4 aylık kamp hayatı. Rus valisi 6 kazakına Doud ve beni köpek kızaklarıyla taşımayı emretti. Korak köyü Şestakova'ya kadar ve Penjina'ya haber göndererek dönen Anadisk halkı ise 3 ya da 4 adam ve köpek takımı ile 20 Aralık'ta eski yerde, bizi Penjina'ya taşımaya hazır. Ve Anadisk, yaşlı ve deneyimli bir kazak olan Gregory ile mücadele ettik. Zinoviev, rehber ve Çukçu tercümanı olarak genç bir Rus tuttu. Yagor aşçı ve yardımcı, kelime anlamıyla, olarak adlandırıldı. Dolu kızaklarımıza baktığımızı ve onları fok derisinden yapılmış bağlamalarla sabitledik. Tangalarını kullandı ve 13 Aralık'ta sahaya çıkmaya hazırdı. O akşam binbaşı talimatlarımızı bize iletti. Bunlar basitçe düzenli kızak yolunu takip ederek Anadirsa Şestakova üzerinden ve Penjina'da kereste açısından hangi olanaklar sunduğunu öğrenmek için ve yerlileri yerleştirmek için telgraf hattı inşası için toprak Penjina ve Anadirk'ta direkleri kesiyor ve taraf açmak için çalışıyor. Mümkün olduğunca ormanlık nehirleri aramak için keşifler. Penjinsk Körfezi, Bering Denizi ile. İlkbaharın sonlarında dönecektik. Giziga'ya toplayabildiğimiz tüm bilgileri ve ilgili bilgileri o nokta ile Kutup Dairesi arasındaki ülkeye. Binbaşı kendisi yaklaşık 17 Aralık'a kadar Giziga'da kalacak, ardından Vyushin ve küçük bir kazak grubuyla birlikte köpek kızaklarıyla yola çıktık. Okhotsk yerleşimi. Eğer Mahud ve Bush ile bir kavuşma yaparsa, orada, hemen dönecek ve tekrar Giziga'da bizimle buluşacaktı 1 Nisan 1866'ya kadar.